Merhabalar, bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'da eğim darbe sensörü nasıl çalışıyor bunu öğreneceğiz. Ve sonrasında eğim darbe sensörümüzden gelen değerlere göre bir led yakacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz neler hemen bir bakalım. Bir tane Pino kontrol kartı, USB kablomuz, eğim darbe sensörümüz, led modülümüz, 9 voltluk pilimiz, pil şapkamız ve 2 tane bağlantı kablomuz lazım. Hemen eğim darbe sensörümüzü sizlere biraz anlatmak istiyorum. Sensörümüzün içerisinde serbest halde bir bilye bulunmakta. Herhangi bir darbede ya da sensörümüz eğime uğradığı zaman içerisindeki o bilye hareket etmekte ve bizlere 1 gibi bir değer vermekte. Eğer herhangi bir eğim darbe var ise bizlere 1, yoksa da 0 değerini vermektedir. Peki bunu Pino kontrol kartıma, yani sensörümü Pino kontrol kartıma nasıl bağlıyorum? Sensörümün üzerinde mor renkte bir etiket bulunmakta. Bu da Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümü bağlayabildiğimi göstermekte. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kapılar benim eğim darbe sensörüm için uygundur. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla sensörümü Pino kontrol kartıma takıyorum. Ben şöyle 2 numaralı kapıyı seçiyorum. Hemen şu bilgiden de bahsetmek istiyorum. Pino kartı üzerindeki kapıların Arduino karşılığındaki pinleri farklı. 1 numaralı kapı Arduino'da 2 numaralı pine, 2 numaralı kapı Arduino'da 3 numaralı pine, 3 numaralı kapı Arduino'da 4 numaralı pine bağlı. Hemen yanlarında zaten kaç numaralı pinlere gittiği yazmakta. Ben 2 numaralı kapıya bağladım. Yani Arduino'daki 3 numaralı pine denk geliyor. Şimdi hemen bilgisayarım ile bağlantısını oluşturmak istiyorum. Şöyle ledimi, 9 voltluk pilimi kenara alayım. Bağlantıyı oluşturmak için USB kablomu alıyorum. Bir ucunu bilgisayara ve diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takıyorum. Ve bilgisayarımdan Arduino programını açıyorum. Ben daha öncesinde açmıştım zaten. Şimdi hemen bağlantılarımızı bir kontrol edelim. Araçlara geliyorum. Kartlardan Arduino'nun seçili. İşlemcimi kontrol ediyorum ve portuna bakıyorum. Bende COM6 çıktı. COM6 çıktığı için COM6'yı seçiyorum. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Artık kodlamamızı yapmaya başlayabiliriz. Kodlamayı yapmadan önce setup ve loop bölümleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Setup bizim programımız çalışmaya başladığı andan itibaren bir kere okunan bölümdür. Buraya Pino kontrol kartına bağladığımız sensör ve modüllerin input mu output mu olduğunu yazıyoruz. Hemen şuradaki açıklama satırını siliyorum. Loop bölümüne gelelim. Loop bölümü ise bizim programımız çalışmaya başladığında setup bölümü bir kere okunduktan sonra artık sürekli olarak çalışan bölümdür. Bizim buraya yazmış olduğumuz kodlarımız sürekli olarak çalışmaktadır. Ta ki biz bağlantıyı çıkartıp ya da kartımızı resetleyene kadar buradaki kodlarımız çalışmaya devam eder. Hemen bunu da açıklama satırında siliyorum. Hemen setup bölümünün üstüne gelelim ve hangi kapıya bağladığımızı burada belirtelim. Ben Pino'da 2 numaralı kapı, yani Arduino'daki 3 numaralı pine bağlamış oluyordum. Hemen tanıtımı yapalım. Integer diyorum. Egim diyorum ben. Egim darbe de diyebiliriz. Şöyle tam sensörümüzün adını yazalım. Egim darbe. Doğru yazdım. Evet. Kaça denk geliyordu? 3'e denk geliyordu. Bunu belirttim. Hemen setup bölümüne geliyorum. Ben şimdi sensörümden gelen değerleri seri port ekranıma yazdırmak istiyorum. O yüzden burada serial haberleşmeyi de başlatmam gerekiyor. İsterseniz burada öncesinde hemen benim sensörümün input değer olduğunu belirtebilirim. Pin mod, eğim darbe, virgül, input. Herhangi bir dışarıya çıktı vermiyor çünkü. Aşağıya geliyorum. Serial haberleşmeyi başlatıyorum. Serial haberleşmeyi başlatmak için serial.begin diyorum. Parantezimi açıyorum ve 9600 haberleşmenin hızını da belirtiyorum. Hemen loop bölümüne geldim. Artık loop bölümünde kodlarımızı yazabiliriz. Benim ilk olarak eğim darbeden gelen değerleri bir okutmam gerekiyor. Yani çevirmem gerekiyor. Şimdi dijital kapılara bağlı olduğu için dijital bir okuma yapacağım burada. Dijital read diyorum. Kimi okuyacağım? Eğim darbeden gelen değerleri. Eğim darbeden gelen değerleri bir yere atama yapacağım.
Eğim darbe değer olsun o da. Ya da isterseniz siz oku deyin. Ben hani hiçbir şekilde karışıklık olmaması adına bu şekilde yazıyorum. Eğim darbe değer diye bir değişkeni atadım. Ve bu da integer olduğu için türü integer olarak belirttim. Tabii şurada noktalı virgülümü unutmuşum. Ve daha sonra bu okuma işlemini yaptıktan sonra ben seri port ekranıma yazdırmak istiyorum. Bunun için serial print diyorum. Şöyle serial nokta print diyorum. Alt satır yazmak istiyorsanız println diyoruz. Neyi okumasını istiyorum? Serial ekranımın eğim darbe değerini bana söylemesini istiyorum. Ve noktalı virgülümü koydum. Aşağıya biraz da bekletelim. Delay diyorum. 500 tamam. Bir kodlarımızı kontrol edip kaydedelim. Eğim darbe. Kontrolüm şu an gerçekleşiyor. Bir hata var diyor. Bir yerde noktalı virgül, parantez. Eğim darbe yazdıktan sonra bir tane parantezimizi unutmuşuz. Şimdi tekrar kontrol edelim. Bu şekilde hatalarımızı da görmüş oluyoruz. Sanırım bu sefer evet bir şey gözden kaçmadı. Evet, şimdi artık yükleme işlemini yapabilirim. Yükleme işlemim bittikten sonra seri port ekranımızı açıp sensörümüzden gelen değerleri kontrol edeceğiz. Yükleme tamamlandı. Seri port ekranımı açtım. Bana şu an 1 veriyor. Neden? Çünkü şu an yatay bir durumda benim sensörüm. Şöyle düz hale getiriyorum. Ve şöyle tutuyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi 0 veriyor. Herhangi bir darbede 1 verdi. O bilye titreşime uğradı. Şimdi o titreşimin bitmesini bekliyorum. 0 veriyor. Şöyle yatırdığım zaman da gördüğünüz gibi 1 değerlerini veriyor. Evet, sensörüm gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle kapatayım. Şimdi minik bir uygulama yapalım. Sensörümüzden gelen değerler 1 ise, yani herhangi bir eğim veya herhangi bir darbe var ise bize ledimiz yansın, yoksa da ledimiz sönsün. Bunun için led modülümü alıyorum. Hemen nasıl bağlandığını hatırlayalım. Üzerinde mor renkte bir etiket bulunmaktaydı. Bu da pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümü bağlayabileceğimi gösteriyordu, modülümü. Hemen bağlantı kablosunu alıyorum ve yeşil led modülüme takıyorum. Pino kontrol kartı üstündeki mor etiketli alanlardan birini seçiyorum. Ben 1 numaralı kapıyı seçtim. Ve bağlantımı oluşturdum. 1 numaralı kapı Arduino'da 2 numaralı pine denk geliyordu. Artık kodlarımızı yazabiliriz. Önce ne yapacaktım? Hemen alta iniyorum. Ve burada yeşil led modülümü kaç numaralı kapıya bağlıysam bunu yazıyordum. Int diyorum yine. Y led ya da led de diyebilirsiniz. Pardon, sarı ledmiş bu arada. Sarı led. Renk belirtmesem de olur. Kaç numaralı kapıya bağlı? 1 numaralı kapı, yani 2 numaralı pine denk geliyor. 2 diyorum. Hemen aşağıya geliyorum. LED benim için input mu output mu? Dışarıya bir çıktı veriyor. Ben onun ışığını görebiliyorum. O zaman hemen yazıyorum. Pin mod LED virgül output diyorum. Ve noktalı virgülümü de koydum. Artık burada yapacağım bir işlem kalmadı. Loop bölümüne geliyorum. Şimdi benim ne yapmam gerekiyordu? Eğim darbeden gelen sensör değerim 1 ise benim ledim yanacak, 0 ise ledim sönecek. Yani benim burada bir koşullu ifadem var. Benim burada bir kontrol mekanizmasına ihtiyacım var. Yani benim burada bir if koduna ihtiyacım var. Hemen if diyorum. Parantezimi açıyorum. Ne yazacağım buraya? Eğim darbe değer diyeceğim. Yani buradan gelen değerim. Uzun yazdığım için tekrardan yazmak yerine kopyalıyorum. Sizler daha kısa isimler verebilirsiniz. Eğer eşit ise 1'e 2 tane eşittir kullandım. Hemen süslü parantezimi açıyorum. Ve buraya yazıyorum. Bakalım süslü parantez kimin? Süslü parantezimi açtım. Şimdi buraya yazıyorum. Digital right. Ledim ne olsun? High. Ledim yansın istiyorum. Eğer 1'e eşit değilse 0'a eşit demektir. Else diyorum. Hemen aşağıya indim. Burada da ne diyeceğim? Eğer 1'e eşit değil, yani 0'a eşitse de benim ledim ne olsun? Digital right
LED virgül low olsun. Yani sönsün. Evet, hemen bir kontrol edelim. Sonrasında ise yükleme işlemimizi yapalım. Herhangi bir hata yok diyor. Şimdi yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Yüklememiz bittikten sonra pilimizle de çalıştıracağız. Evet, şu anda sarı ışığım yanıyor çünkü değerim 1'de, sensörüm yatık bir durumda. Önce bir ledimi şöyle alayım. Şöyle titreşimin bitmesini bekledim. Evet. Bu elimle de tutuyorum. Şöyle bir hemen titreşim uyguluyorum. Herhangi bir darbe veriyorum. Evet, ledim yandı. Gördüğünüz gibi 1 olduğunda ledim yanıyor. Şu şekilde bir eğim veriyorum. Ledim yine yanıyor. Evet, gayet güzel bir şekilde çalışıyor şu an projem. Hemen USB kablomu çıkartıyorum. Pilimle de bir çalıştırayım. 9 voltluk pilimi alıyorum. Hemen pil şapkasını takayım. Güç girişi bölümünden pilimi takıyorum. On-off'tan on'a getiriyorum. Hemen ledimi aldım. Şu şekilde sabit tutuyorum. Şimdi aldım. Sensörüme bir eğim uyguluyorum. Ledim yandı. Düzeltiyorum. Tekrardan sabitliyorum. Sabitlerken yanlışlıkla darbe verdiğim için ledim tekrardan yandı. Ve şu an sabit olduğu için söndü. Şu şekilde bir salladığım zaman yine ledim yanıyor. Evet, şöyle koyayım. On-off'tan da off'a getireyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte pinoda eğim darbe sensörünün nasıl çalıştığını öğrendik ve sonrasında eğim darbe sensörümüzden gelen değerlere göre ledimizi yakıp söndürdük. Sizler isterseniz led yerine buzzer'da kullanabilirsiniz. Hatta hangi projeleri yapabilirsiniz ondan da bahsedeyim. Eğim darbe sensörünü kullanarak, buzzer'la birlikte kullanarak çok güzel bir deprem simülasyon sistemi oluşturabilirsiniz. Bu ve bunun gibi projeler yaparak eğim darbe sensörünü kullanabilirsiniz. Yaptığınız projeleri bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.